Atatürk'ün hayatı Mustafa Kemal. Atatürk 1881 yılında Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islahhane Caddesi'ndeki 3 katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi, 14. ve 15. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün 5 kardeşinden 4'ü küçük yaşlarda öldü. Sadece Makbule, atadan 1956 yılına değin yaşadı. Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı. Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi mektebine geçti. Bu sırada babasını kaybetti. 1888. Bir süre Rapla çiftliğinde dayısının yanında kaldıktan sonra Selanik'e dönüp okulunu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında askeri rüştiyeye girdi. Bu okulda matematik öğretmeni Mustafa Bey adına Kemal'i ilave etti. 1896 ile 999 yıllarında Manastır Askeri İdadisini bitirip İstanbul'da Harp Okulu'nda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle akademiyi tamamladı. 1905'ten 1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası, kıdemli yüzbaşı oldu. Manastır'a 3. Ordu'ya atandı. 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Pikardiye manevralarına katıldı. 1911 yılında İstanbul'da Genelkurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı. 1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşı'nı kazandı. 6 Mart 1912'de Derne komutanlığına getirildi. Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşe Militerliğine atandı. Bu görevdeyken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşe militerlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu sırada 1. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi. 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf devletlerine "Çanakkale geçilmez" dedirtti. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conk Bayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6 ile 7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta 2. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşları'nda yaklaşık 253 bin şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal'in askerlerine, "Ben size taarruzu emretmiyorum.
Ölmeyi emrediyorum. Emri cephenin kaderini değiştirmiştir. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları'dan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep'teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917'de İstanbul'a geldi. Veliaht Vahidettin Efendi ile Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbağ'da giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezaretinde, bakanlığında göreve başladı. Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf devletlerinin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz, 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve hükümet başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı. Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğunu paylaşan Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvayi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvayi Milliye ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı. Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşı'nın önemli aşamaları şunlardır. Sarıkamış, 20 Eylül 1920, Kars, 30 Ekim 1920 ve Gümrü'nün 7 Kasım 1785, 1920 kurtarılışı. Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa savunmaları, 1919, 1921. İnönü Zaferi, 6-10 Ocak 1921. Odü, İnönü Zaferi, 23 Mart ilk Nisan 1921. Sakarya Zaferi, 23 Ağustos 3 Eylül 1921. Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer, 26 Ağustos 9 Eylül 1922. Sakarya Zaferi'nden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk Devleti'nin kurulması için hiçbir engel kalmadı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi,
yeni Türk Devleti'nin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922'de hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'yla yönetim bağları koparıldı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet İdaresi kabul edildi. Atatürk oy birliğiyle ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet'in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve yurtta barış cihanda barış temelleri üzerinde yükselmeye başladı. Atatürk Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri 5 başlık altında toplayabiliriz. 1. Siyasal devrimler. Saltanatın kaldırılması. 1 Kasım 1922. Cumhuriyetin ilanı. 29 Ekim 1923. Halifeliğin kaldırılması. 3 Mart 1924. İkinci toplumsal devrimler. Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi. 1926. 1934. Şapka ve kıyafet devrimi. 25 Kasım. 1925. Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması. 30 Kasım 1925. Soyadı Kanunu. 21 Haziran 1934. Lakap ve unvanların kaldırılması. 26 Kasım 1934. Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü. 1925-1931. Üçüncü hukuk devrimi. Mecellenin kaldırılması. 1224-1937. Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi. 1924-1937. 4. Eğitim ve kültür alanındaki devrimler. Öğretimin birleştirilmesi. 3 Mart 1924. Yeni Türk harflerinin kabulü. 1 Kasım 1783, 1928. Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması. 1931, 1932. Üniversite öğreniminin düzenlenmesi. 31 Mayıs 1933. Güzel sanatlarda yenilikler, 5. ekonomi alanında devrimler. Aşarın kaldırılması. Çiftçinin özendirilmesi. Örnek çiftliklerin kurulması. Sanayiyi teşvik kanununun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması. İ ve DOTÜ kalkınma planlarının 1933-1937 uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması, soyadı kanunu gereğince 24 Kasım 1934'te TBMM'nce Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi. Atatürk 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi devlet hükümet başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince 4 yılda bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927, 1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk'ü yeniden Cumhurbaşkanlığına seçti. Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke, devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını, komutanlarını ağırladı. 15'ten 20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. yıl nutkunu okudu. Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'te Latife Hanım'la evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet, İnan, Sabiha, Gökçen, Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları
ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı. 1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa belediyelerine bağışladı. Mirasından kız kardeşine, manevi evlatlarına, Türk dil ve tarih kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla köpeği Fox'a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı. Fransızca ve Almanca biliyordu. Atatürk'ün son yılları ve ölümü Mustafa Kemal. Atatürk'ün son yılları 1937'de başlayan sağlık sorunlarıyla şekillendi. 1938'in başında Yalova'da hastalandı ve ardından Ankara'ya dönüşü hastalığını kötüleştirdi. Güney seyahati sırasında da sağlık durumu daha da kötüleşti. Siroz teşhisi kondu. Buna rağmen ülke meseleleriyle ilgilenmeye devam etti. 4 Temmuz 1938'de Hatay Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi onu sevindirdi. Ancak hastalığı ilerledi. 29 Ekim 1938'de Türk ordusuna bir mesaj gönderdi. Ancak 1 Kasım'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışına katılamadı. 8 Kasım'da sağlık raporları yayımlanmaya başladı ve halk derin bir üzüntüye gark oldu. 10 Kasım 1938 sabahı saat 9:05'te Atatürk vefat etti. Cenazesi büyük bir törenle İstanbul'dan Ankara'ya taşındı. 21 Kasım 1938'de Ankara'da on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından geçici olarak Etnografya Müzesi'ne konuldu. Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e yerleştirildi. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.